Merhaba hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir çalışmamız olacak. Şöyle bir adet fermuar, bir ip ve bir de tığ ile geldim. Tığım bir değil, iki gerçi ama başlangıç noktasında ince tığımı, sonrasında kalın tığımı kullanmayı planlayarak geldim. İnce tığım 0 milim, 0 numara 2 milimlik bir tığ. Bu da 4 milimlik bir tığ arkadaşlar. Anlatıma geçmeden evvel, eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma başlayacağım. Tahmin ettiğiniz üzere ince tığımı fermuarın kenar kısmında kullanarak başlayacağım arkadaşlar. Fermuarı tığ ile bu şekilde dolanacağım. Sonrasında etrafına örmeye başlayacağım. Burada ince tığ kullanmamın sebebi, kalın tığı fermuar kenarından geçiremeyecek olmam. Çok özür diliyorum. Hemen şöyle başlangıç ilmeğimi atarak ilk ilmeğimi buradan yapıyorum ve hemen bir tane zincir çekiyorum tepe noktasına. Böyle bir zincirlik kadar boşluk bırakıp yarım santim kadar diyelim. Gerçi burada ipinizin kalınlığı da önemli. Ona göre ayarlamanızda fayda var. Hemen ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Yine ilmeğimi sabitledim. Bir zincir çektim. Bir yarım santim daha kenarından. Tığ özellikle kalın noktasına kadar itiyorum ki gördüğünüz gibi tekrar çekerken bana kolaylık olsun, orası genişlemiş olsun diye. Bu şekilde fermuarımızın etrafını dolanarak başlayacağız. Bu arada ben elimdeki fermuarı kullanarak başladım. Tahmini 20-22 santimlik bir fermuar. Belki o kadar bile yok. Bir bakalım hemen. Evet, şöyle bütün haliyle 21 santime yakınmış. Ama sadece fermuarlı kısmını ölçersek şöyle 16 santimlik bir fermuar. Dediğim gibi buradaki uzunluk sizin kullanış amacınıza uygun olmalı. Yani daha küçük yapıp tamamen atıyorum İşte bir kulaklık koymalık çanta içine ya da anahtar koymalık, bozuk paraları koymalık, daha minik bir boyutta da çalışabilirsiniz. Ya da daha uzunluğu isterseniz de kullanacağınız duruma göre, dediğim gibi ne amaçla örüyorsanız ona göre. Ben tığlarımı çanta içerisinde taşıyacağım. Tığ, kalem, silgi, böyle acil lazım olabilecek, aslında her zaman çantamda olan fakat dağınık bir şekilde olan malzemeleri toparlamak için kullanacağım. Şimdi bu şekilde kenar kısmını dolanacağız. Öncelikle bu kenarı yapalım. Şu geçişi birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben bu kenar kısmına kadar, daha doğrusu fermuarın başlık kısmına kadar geliyorum yan kenardan hemen. Evet, şöyle bir kenarı tamamladım. Gördüğünüz gibi tam böyle fermuarın tepe noktasını geçtiğim bir halde bıraktım. Burada şimdi zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki zincir boyutu sizin fermuarınızın şuradaki genişliğine bağlı olarak değişecektir. Bakın şöyle 5, 6, 7 ve karşı kısma batabilecek rahatlıkta olması gerekiyor. 7 zincir yeterli olacak sanırım benim için. Hemen şöyle, hani çok da fazla çekersek bu arada boşluk kalır. Küçük objeler düşebilir diye düşünerek 7 tane de bırakıyorum ve en son battığım kısmı şöyle simetrisine karşı tarafına tekrar batıyorum ve ilmeğimi oradan çıkararak bu tarafa geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Burayı bitirdikten sonra ince iğne iplik ile şöyle sabitleyebiliriz. Daha sağlıklı bir kullanım için. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde burayı yaptığımız gibi karşı tarafı da kenar kısmını tığlamış olalım.
Evet, bu uç kısma kadar geldiğimizde tekrar karşı tarafta çektiğimiz zincir sayısı kadar zincirimizi çekelim. 7 tane zincirimi çekiyorum ve karşı tarafın ilk şöyle battığımız ilmeğin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıp bir tane de zincir çekiyorum ve burayı da aynı şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi alt kısmına geçiş yapacağız. Burada tığ numaramızı değiştirebiliriz ya da bir süre sonra da değiştirebiliriz. Ama biraz daha rahat örebilmek adına diğer tığ numarasına geçeceğim. Yani biraz daha kalın kullanacağım. Siz de ipinize göre, buradaki örgünün gidişatına göre tığ numarası tercih edebilirsiniz. Şimdi burada 2 tane zincir ekliyorum hemen bulunduğum noktadan. İpi üzerine aldım. Battığım kısma hemen şöyle dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. En baştaki zincirimle 2 tane olmuş oluyor. Tekrar ipi üzerine aldım. Hemen yan tarafına batıyorum. Burada köşe olduğu için hemen dibine battım. Hafif alttaki ilmeği uzatıp ilk ikiliyi bir sonraki ikiliyi bir kere de tekrar üzerine alıp yine aynı noktaya batıyorum ve ikisini bir olarak alıyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Burada bir sonrakine geçiyorum. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipi üzerine alıp bir boşluk bırakıp ikinci zincir boşluğundan devam ediyorum. Aynı şekilde ilerlemeye. Araya zincir çekmiyorum. Bir boşluğu atlayıp bir boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde uç kısma kadar gidelim. Oradaki dönüşü birlikte yapalım yine. Evet, uç kısma kadar geldim. Bakın bir önceki boşluktayım hemen. Burada hemen boşluk bırakmadan yandakine de batıyorum. Hem dönüş kısımları kasmasın hem de daha rahat, daha nasıl diyeyim, fermuara göre daha uzun olsun diye öyle söyleyebilirim sanıyorum. Buradaki zincir boşluğuna batıyorum. Sonrasını zincir boşluğunu dolanacak şekilde 7 zincir çektim ya, mesela 7 8 9 9'a kadar olabilir. Trabzanımı yapıyorum. Siz de o şekilde kaç tane zincir çektiyseniz ona uyumlu olarak trabzanı tamamlayabilirsiniz. Evet, şöyle 9 taneye tamamladım ben. 7 zincirim vardı. 9 trabzan yaptım. İpi üzerine alıyorum. Hemen tam yanındakine tekrar 2 trabzanımı yapıyorum. Gerçi bu noktada ara kısımlara batacağımız için 1 2 3 4 sanırım çift sayıda yapmamızda fayda var. Şu an düşündüm. 8 taneye düşürdüm hemen. Sonrasında bir sonraki zincir kısmına geçerek 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tek sayı değil, çift sayı yapalım bu noktada. Hemen burada yan yana batmıştık biliyorsunuz. Karşıda da aynı şekilde yanındaki boşluğa tekrar batıyorum. Yine 2 tane trabzanımı yapıp bir boşluk bırakıp ikinciye trabzan yaparak devam ediyorum ve yine bu kenarın sonuna kadar, uç kısmına kadar ilerleyeceğim bu şekilde. Evet, burada da 8 tane trabzanımı yaptım ve sıra başından hemen ilmek kaydırma yapıp sabitledim. Bu şekilde ilk sırayı tamamlamış olduk. İkinci sıraya geçişimizi yapalım hemen. Bulunduğum noktadan 2 zincirimi çekiyorum. İpi üzerine aldım. Tam battığım noktanın şu dip, bakın hemen bir geriye dip kısmına batıyorum. Bir trabzan yaptım. İpi üzerine alıyorum. Bu 2 trabzanı geçip şu ara kısmındaki boşluktan batıyorum. 2 trabzanımı buraya yapıyorum. Yine zincir çekmeden ipi üzerine alıp bu ara kısımdaki boşluğa batarak devam edip ilerliyorum.
burada hemen şöyle biraz daha kalın tığ aldım ve bu şekilde devam edeceğim. Uç kısmına kadar gidelim arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyerek aralara zincir çekmeksizin her boşluğa 2 trabzan yaparak ilerleyelim. Evet, şöyle uç kısma geldiğimde yine ikişerli aralıklarla trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. 1-2 trabzan ara kısmından batıyorum. 2 trabzanımı yapıyorum. 2 trabzanın arasından batıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde de dönüşümüzü yaptıktan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde ilerlemeye. Ara kısımlara batarak büyüteceğiz. Genişliği, uzunluğu, yüksekliği artık ne şekilde tabir ederseniz kullanım amacınıza uygun olarak ne kadar gerekliyse o kadar ilerleyebilirsiniz. İçine koyacağınız malzemenin miktarınca derinleştirebiliriz örgümüzü. Ben bu şekilde devam edeceğim. Bitişi yine birlikte yapacağız tabii ki. Ben şimdi böyle ilerliyorum. Evet, şöyle bakın, ilk sırayı saymadan, yani kenar tığlamasını saymadan 1 2 3 sıra yaptım arkadaşlar. Bu noktada eğer ki istediğiniz genişliğe sahipseniz yapacağınız bir detay değil, fakat biraz daha geniş olabilir, daha kullanışlı olur benim için derseniz, bakın hemen şu noktada fermuarın sağ ve sol üst kısmında 1 2 3 tane boşluk kısmından hafif artırma yapacağız. Hani böyle gizli artırma gibi, tam olarak demeyeyim de, ipi üzerine alıyorum. Bakın o 3 noktada hemen en sağdakinin içine batıyorum. 2 tane normal trabzanımı yaptım. Hemen buraya bir tane daha ekledim. Ve bir tane daha. Toplamda 4 tane batmış oldum. Ara kısma geliyorum. 1 2 3 ve 4 ve üçüncü kez aynı şekilde 1 2 3 ve 4. Bunu dördüncü sırada yapıyorum arkadaşlar. Bakın 3 sıra ördüm, dördüncü sırada bu işlemi yaptım. Sonrasında aynen devam ediyorum. Tabii ki burada yaptığım gibi aynı şekilde karşı tarafta da bakın şu üçlü kısma batacağım. Aynı şekilde 4 buraya, 4 buraya, 4 tane buraya. Bunun zaten 2 tanesini başlangıç kısmında yapıyoruz. 2 tane daha yapıp öyle birleştirmiş olacağım buradaki boşluğa da. Devam ediyorum şimdi. Evet, bu tarafı da görelim istedim. 4 buraya, 4 buraya battıktan sonra başlangıçtaki ikilinin hemen sağ tarafından batıyorum. Zincirin tepe noktasından tekrar batış yaptıktan sonra burada 3 zincirimi çekip ipi üzerine alıp hemen bir gerisinden aynı sıra başında yaptığım gibi başlayıp devam ediyorum. Evet, şöyle tamamladım sıramı. Hemen bakacağım. 2 4 6 7 sıra yapmışım. Benim için yeterli genişlikte, yeterli derinlikte oldu. Şimdi şöyle hemen geriye çevireceğim. Ters kısmından birleştirme işlemini yapacağım arkadaşlar. Bulunduğum noktadan hemen şöyle karşı tarafına bakın, bir boşluk, tam orta kısımdayım şu anda. Bir boşluk ilerisinden ipimi geçireceğim ve sonra karşılıklı olarak
Bu geçtiğim noktadan bakın hemen şu trabzanın arasından geçip bir de karşıdaki trabzanın arasından geçirerek ilerleyeceğim. Buradan da bu şekilde de batabiliriz. Şöyle sadece üst ilmeklerinden batarsak daha muntazam olabilir diye düşündüğüm için 1-2 atlıyorum. Aynı şekilde karşıdan da ara boşluktaki ilmekten geçiyorum. Tabi bu noktada ya bu arada bir zincir çekebilirsiniz ya da ilmeği çok uzun tutabilirsiniz ki rahat bir durumda olsun. Şöyle aralarda yine bir zincir çekerek ikişer ilmek atlayarak karşılıklı ilmek kaydırma şeklinde birleştirmiş olacağım ben. Sizler de isterseniz bu şekilde, isterseniz iğne iplik yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Tersten yapıyorum ki ön kısımdan daha muntazam bir görüntü olsun düz yüzünde. Şuradaki ilmeği uzatmayı ihmal etmeyelim. Evet, şöyle sıranın sonuna kadar geldim. En sonda şöyle bir tam karşı aralıkta tek bir ilmek alıyorum. Bir tane zincir çekip, hatta iki çekelim, garanti olsun. İpimi burada keseceğim hemen. Kenar kısmından fermuarımızı açalım. Tabii ki burayı hesap etmediğim için birazcık zorlanacağız ama şu ipimi çektikten sonra bu şekilde açıp çevirelim arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Kenar kısımlarının sabitlemesi kalıyor. Buraları isterseniz ince iğne iplikle dikerek, isterseniz bir sıcak silikonla yapıştırarak da sabitleyebilirsiniz. Onun dışında kenar kısımlarında kalan iplerimi de kesip küçülterek hemen bitirmiş olacağım. İplerimi bir temizleyeyim. Buraları bir sabitleyeyim. Hemen geliyorum. Evet, sabitlemesini de yapıp geldim arkadaşlar. Şöyle sıcak silikonla yapıştırdım ben bu noktalardan. İpleri de temizledim. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim hemen. Gayet muntazam oldu. Köşe kısımlarını isterseniz böyle açık olarak, isterseniz yine iğne iplik ya da silikon yardımıyla hafiften böyle iç kısma doğru katlayarak kullanabilirsiniz. Her ikisi de gayet hoş duruyor. Artık tercihinize kalmış. Bu şekilde. Çok pratik, kullanışlı. İstediğiniz herhangi bir malzemeyi dediğim gibi çantanızda rahat taşıyabilmek, hemen ulaşabilmek adına yapılabilecek hem kolay hem pratik hem hızlı çalışmalardan bir tanesi. Ekstra fermuar dikmeye ya da ne bileyim işte farklı detaylara uğraşmaya gerek kalmadan bir çırpıda hemen alelacele yapıp kullanabileceğiniz güzel bir detay. Bu şekilde yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beni beğenerek yorumlarla da desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.